bu adrese, bu konuma 200 metre yakınlıkta fiyatı 13.500.000 TL olan yeni sıfır bir ev tanıtmaya çalışacağız. Burada bulunuşumuzun nedeni arkadaşlar, evimiz bu konuma 200 metredir. Bu konuma 200 metre yakınlıktadır. Bir şey daha hatırlatayım. Sermayesiz iyilik yapma anlamında lütfen kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Para pul vermeden bir parmak abone ol diyorsunuz. Farkında mısınız ya da değilsiniz ama iyilik yapmış olursunuz. Kanalıma lütfen abone olun. Değerli arkadaşlar, buranın ismi nedir peki? Aslında biz Seyirtepesi diye bir yerdeyiz. Seyirtepesi diye bir yerdeyiz. Burayı ne olarak düşünebilirsiniz? Didim Mavişehir ya da Didim Sahtur olarak düşünebilirsiniz. Ancak buranın en işlek plajıdır. Dilerseniz evi zaten göreceğiz. Dilerseniz bir tane balıkçı teknesi alırsınız, açılırsınız. Bakın birileri almış. Çok da keyif alacağınız bir atmosfer. Dilerseniz deniz var, dilerseniz doğa var. Karşıda zaten kurumsal bir market var. Yani doğa, deniz ne isterseniz var. Bana göre hani birileri gelir ya, Didim, Altınkum çok kalabalık derler ya, işte bazen de bunun gibi koylar var. Bunu devam eden başka ne koylar var? Onlarca koy var. Diğer tarafa gidiyor, diğer tarafa gidiyor. Yani 2-3 gün Didim'e tatile gelen insanlar diyor ki çok kalabalık Altınkum. Ancak arkadaşlar böyle koylar da var. Zamanınız olmuyor. 3-5 gün tatile gelirsiniz ya, 62 kilometre sahil şeridi var Didim'in. Dolayısıyla bu atmosferi gösterdik. Evimiz 13.500.000 TL. Mavişehir adresinde düşünebilirsiniz. Sahtur adresinde düşünebilirsiniz. Atmosfer bu. Yeni sıfırdır, iskana alınmış. Bir şey daha söyleyeceğim. Dün bir ev tanıttım. Erol abi. İzmir'e de selam. Erol abi demiş ki insanlar seni seviyor. Ya bu ev 26 milyon TL. Sen tanıtıyorsun da ben ballandıra hiçbir evi tanıtmıyorum doğrusu. Ancak demiş ki ya sen 17-18 milyonluk evler tanıttın ya, o ev bundan daha iyi demişti. Altınkum'daki ev 26 milyon TL ya. Ben de 26 milyon TL, evet. Dedim ki abi yani İzmir'in neresi en pahalı? Didim'in en pahalı yerinde olan bir ev. İstanbul'un neresi pahalı? İşte o evde 26 milyon dün tanıtmış olduğum ev en popüler yerde. Biri de orayı istiyor kardeşim. Yani biri diyor ki ben burayı istiyorum. O yüzden burada da böyle evler var. Şimdi bu eve de bir şey daha söyleyeyim. Bu eve de hala pahalı diyen arkadaşlar olacaktır elbette. Hiçbir şey ucuz değil. Ancak ben hemen 7 milyonluk ev atabilirim. Bak bu evde var. 6 milyonluk ev de atabilirim. Bahçeli ikiz ev. Efendim mesela onlara cevap niteliğinde. Daha çaresiz mi kaldık? 3.500.000 TL'de yeni 0-2+1 daire de atabilirim. Ancak hem denize yakın olsun, hem bu atmosfere komşu olayım, hem yeni sıfır olsun. Maliyetlere de aşinasınız. O yüzden bu ev bana göre kabul görmesi lazım. İhtiyacınız var ise kalabalıktan uzak. Bu denize 200 metre yakınlıkta, yolu asfalttır. İkiz evdir, dördüz değil ikizdir, bahçesi de var. Şimdi bu edebiyattan sonra ne yapalım sizi yormadan, hadi evimize bakalım. Yallah bismillah, hadi bakalım. Plajı gösterdik, şimdi de evimize geldik. Ancak plajdayken ben 3 oda demişim, niye demişim bilmiyorum, 4 odalıdır. Ayrıca bir de terası var. Şimdi evimizi bir tara, evi tara. Arkadaşlar geniş bahçesi var. Zemin katta salon, açık mutfak var. Zemin üstü birinci katta 3 odası var. Yukarıda bir oda, bir de terası var. Bir de ebeveyn banyosu var. Yeni sıfır iskana alınmış, kat mülkiyetidir. Bu evi yapan benim bir arkadaşım, çok değer verdiğim. Hani herkese arkadaşım dersin ya, ama birine işten arkadaşım dersin. İşte işten samimi, size de faydası iyi günde kötü günde olacak bir insandır. Ramazan abiye de selam. Değerli arkadaşlar, evimiz güney cephelidir. Burası araç otoparkı için düşünülmüş. Gerçekten ev güzel. Bakın, eğer denize yakınlık istiyor iseniz her şeyde bir hayır var. Ben de sebep olduysam ne mutlu bana. Şimdi geldik, bu tarafta da bir kamelya alanı mı desek, pergüle alanı mı desek, salon ile mutfaktan çıkılınca güney cepheli. Burada da bir gölgelik alan var. Önünde de yavru bir palmiye ağacı var. Yani bu alanı göstereceğiz. Sonra havuza, bahçeye devam edeceğiz. Havuz demişken zaten denizin kıyısında olan bir yer. Birçok kişi işte denize bu yakınlıkta kesinlikle havuz istemiyor. Fiyatı da bana göre, bakın emsal evlere göre makuldür. Onu demek istiyorum. Ballandıra anlatıyorsun diyen arkadaşlar oluyor. Bundan bir tanesini daha bulalım. Yok. Efendime söyleyeyim, burada da bahçesi var. Bu alanı da göster, bu ağaçları da göster. Ağaçları gösterdin mi? Evet. Gösterdiysen tamam.
Ben de tabii orayı göremiyorum. Sana da çok yük oluyorum, kusura bakma. Bakın arkadaşlar, çekme mesafesi var ya, genelde evlerde, ben inşaatçı olduğum için çekme mesafeleri bu kadardır. Yani o duvarın burada olması lazım diğer evlere göre. Bunun çekme mesafesi daha geniş. Yani neredeyse, abi 5 metre mi çektiniz siz buraya? Kaç metre? 4 metre mi bu? 5 metre var diyor. Evet, normalde 3 metre ama çekme mesafesi 5 metre. Geniş bir çekme mesafesi var. Arkada bir daha bahçesi var. Arka tarafta park. Onu da beyan edeyim. Bakın arkadaşlar, arka tarafta da park var. Yani ön tarafta sokak yolu var. Arka tarafta park dedik ama park diyebiliriz herhalde buraya, değil mi? Buraya park diyebiliriz. Bu tarafta açık. Bahçesi geniş. 13.500.000 TL. Kanalıma da abone olursanız, eğer olduktan sonra videolar sekmesine bakarsanız bütün paylaşımlarımı görürsünüz. Daha önce tarihliydi. Şimdi işte A1, A2, A3 yapıyorum. Bu videoyu izliyor iseniz kaydedin. Bir yere kaybetmeyin. Sonra denilir ki işte bir ev gördüm, acaba kaybettim, ama ilgiyle takip edin, yanlış bir şey olmasın. Değerli arkadaşlar, burayı gösterdik. 4 odalıdır. Denizi gösterirken ben niye 3 oda dedim bilmiyorum. Niye 3 oda dedim bilmiyorum. Ve şimdi evimize merhaba diyeceğiz. Çelik kapımızdan eve bereket, huzur, evet, getirsin diye merhaba. Merhaba, selamünaleyküm ev. Ve arkadaşlar, odalar daha kullanışlı. Bunu da beyan edeyim. Panjurları takılı, iskanı var. Efendime söyleyeyim, merkezi klima sistemi var. Yukarıda terası var. Salonumuz bu. Salondan bir kamelya alanına doğru bir yürüyelim. Ondan sonra mutfağa yüzümüzü çevireceğiz. Denizin kıyısında bir yer. Plajı gösterdik. Takas olur mu? Yapmıyorlar arkadaşlar. Bunlar benim arkadaşlar. Takasa uygun değil. Parayla satılıktır. Doğru değil mi abi? Takas yoktur. Evet, söylediler çünkü bana. Ve salon burası. Burada bir ayak yolu var. Onu da gizlemişler. Onu da gizlemişler. Çünkü arkadaşım iyi bir inşaatçı. Lavaboyu da gizlemişler. Yol aldık, geldik mutfağımıza doğru. Evet. Yani deniz kıyısında bir ev mi? Evet. Fakat hala ev işte pahalı diyen arkadaşlar, 3 milyona daire atabilirim. 6 milyona ikiz ev de atabilirim. Ancak başka adreslerde, onu da beyan edeyim. Ya da daha lüksünü istiyorsanız 35 milyona ev de atabilirim. Ya da daha lüksünü istiyorsanız 1.500.000 euroya da ev atabilirim. Ama daha mütevazi, yok ya ben sadece başımı koymak için bir evim olsun diyorsanız, Didimhisar Mahallesi'nde 2+1 daire de var. Bunun fiyatı normlarına göre uygundur deme çabasındayım. Ankastra Setti, evet, Ankastra Setti yeri. Sonra evet, ACA vitritiye malzemeleri, ECA işte ismi neyse, kaliteli güya onlar. Yıkama yeri, bulaşık makinesi ve burası da buzdolabı yeri. Mutfağı çözdük değil mi Can? Mutfağı çözdük. Şimdi nereye çıkacağız? Kalorifer peteklerinin altyapısı var. Biliyorsunuz Didim'de doğalgaz yok. Eli kulağında gelecek diyorlar. İhalesi falan yapılmış. İnşallah günün birinde gelir. Burayı da böyle gizlemişler. Bu gizli yeri de göster. Sonra yukarı çıkacağız. Bakalım yukarıda neler göreceğiz, neler. Neler göreceğiz, neler. Mevlam dilerim neyler. Neylerse güzel eyler. Hayır bildiklerimizde şer. Şer bildiklerimizde hayır var. Bir sebep olduysak inşallah iyi olur. Ama bazen de diyorsun bir ev alayım. Halbuki almasan daha iyi. Bir çocuğum olsun diyorsun. Çocuk oluyor, esrarcı oluyor, sana bıçak vuruyor. Her şeyde bir hayır var. O yüzden ben gördüm çünkü. Burası çamaşır makinesi. Üstte de işte havlu bir şeyler koyarsınız. Ve gel bu odaya bakalım. Bunda banyo var ya. Evet, bu birinci oda. Ben vaaz vermiyorum. Arkadaşlar ben çünkü gördüm. Bazı adamlar ya diyor çocuğum olmuyor. Yıllarca ilaç al doktor. Bir çocuğu oluyor, çocuk sonra bela oluyor. Hani çok istiyordu ya. O yüzden arkadaşlar birinci odamız bu. O yüzden her şeyin hayırlısı deme anlamında. Bu da içindeki banyo. Biz de sizi buraya getiririz. İnşallah hayırlı olur. Ve içindeki banyo da o. Birinci oda ebeveyn banyolu oda idi. Yukarıda bir oda daha var. 4 odalıdır. Bahçeyi gösterdik. Yani adam daha çok büyük bahçeli yer istiyorsa Didim Yeşiltepe'de bizde var 15 milyona. Bahçesi geniş ama deniz uzak. Arkadaşlar bu da genel banyo. Burayı da gösterdik değil mi? Genel banyomuz. Kapılar lake kapıdır. Mutfak da lake menşeli idi. Sonra yürüyerek hanımefendiler böyle ayda bak biz oradan geldik.
Bu begonya güllerinin yolunu da göster. Biraz odayı gösterdikten sonra oradan bir şokla ne yap? Şokla mı diyorlar? Yakınlaştırma. Oradan bir denize doğru bir selam sal. Yerdeki döşemeler parke, işte ağaçtır. Buna parke mi, laminet mi, ismi neyse ağaç yani. Şimdi denize doğru bir selam sal. O şeyi de göster. İkinci odayı göstermiş oluyoruz şu anda. Evet. Bakın arkadaşlar işte oradan geldik. Yani hepimiz engelli olabiliriz. Eğer ayağınız ağrıyorsa annenin, babanın, amcanın elektrikli ne varsa hani şey var ya denize git elektrikli aracı, engelli aracı varsa buradan rampa yok, bir şey yok. Denize gider gelir. Ve arkadaşlar burası da 3. oda, 4. oda da yukarıda. 13.500.000 TL. 13.500.000 TL. Ararsanız bakın WhatsApp'ta yazınca ben size bilgi verince ben sizi arayabilir miyim? Yok. Yok kardeş bazıları da yazıyor. Diyor evet neyse burayı da göster. Burayı da göster. Evet. Değerli hocam bize faydalı bir insan. Onun malı benim malım gibidir. Evet. Şimdi ezelden arkadaşım beraber çalışmışız. Yemiş içmişiz. Değer verdiğim bir insan. Sizin bu insanla haşr olmanız anlamında ben kefilim yani. Bu adama kefilim. Ve değerli arkadaşlar şimdi en üst kata çıkıyoruz. Çıkalım. Aşağıda salon, açık mutfak gösterdik. Aşağının bir üstüne çıktık. 2 banyo, 3 oda gösterdik ve bu da 3. banyomuz. 3. banyo da bu. Evet, 3. banyoyu gösterdik. 4. odayı göstereceğiz. 4. odadan sonra terası göstereceğiz. Mevlam dilerim neylerse güzel eyler. Alın size 4. oda. Bu da 4. oda. Kalabalık bir aile için güzeldir. Balıkçı mı olmak isterseniz gerçekten olabilirsiniz. Bir tane tekne alırsınız, yaylanırsınız efendime söyleyeyim. Bu da 4. oda. Sol yap, cüz. 1.78, 1.78. Ya ne kadar çokmuş la, ben kısa boylu muymuşum. Bitti. Dilerseniz buradan kesebilirsiniz. Ben dalarım, kafam bir yere çarpılır diye. İsterseniz al sana bir tahta koy. İşte tam da güzel. O da geniş. Ve şimdi pergüleli alana geldik. Pergüleli. Ahşap. Bunlar ne ahşabı? Bunlar gürgen mi? Bunlar neyse arkadaşlar. Ev ikiz ya. Bakın ev ikiz. Ama yan taraftaki komşumuz oturuyor. Komşu da disiplinli, belli ki değerli bir adam. Çünkü ya kendine saygısı olan başkasına da olur. Bak ne kadar saygılı, temiz bir aileymiş. Ortada zaten 1 metre çatı var. Yetmedi beyefendi. Ya Allah senden razı olsun. Sen kimsin acaba? Ne iyi adammış. Adam orada bizi dinlemesin mi? Neyse. Ne de güzel yapmış. Burası da böyle yıkama yeri falan yaparsınız. Denizde bir daha denizi göster. Denizi göster şoklan. Deniz buradan deniz de kıyıdan köşeden gözüküyormuş. Burayı gösterdik. Ben neden öyle dedim? Saygı. Güzel bir şey. Ben dün sizi güldüreyim valla pandomimalık yapmıyorum. Ben dün denize gittim arkadaşlar. Bir baktım arkadaş bir yere gittik. Ya adamın biri yan tarafta hani kimi dolmuşta bilmem birine diyor kısa elbise giydin saldırıyor. Biri işte çarşaf giydiği saldırıyor. O kafadan değilim. Herkes istediği gibi giyinir, istediği gibi yapar ama ya biz burada oturmuşuz ya diyelim biz buradayız. Buradayız denize gireceğiz. Biri de burada adam böyle bir adam ki öyle güçlü kuvvetli bir adam ki çok güçlü. Yanında bir tane işte partneri bilmiyorum eşi mi arkadaş mı ya durmadan sanki durmadan diyor arkadaş ya Rabbi ya. Ya arkadaş ben diyorum biraz bakayım. Korkuyorum bakamıyorum da çünkü adam çok güçlü bir adam. Çocuklar da var yanımızda. Bakmamaya çalışıyorum. Benim o çocukla dikkatini çekmiş. Şimdi bu saygı ya kaç yaşında adamsın? 40 benden küçüktü. 40'lık kaçlı yaşlarda. Baktım çözüm yok. Ben eve gittim. Şimdi bazen ne diyor insan diyor ya Rabbi bana böyle çok olağanüstü bir güç versen ben birilerini böyle istediğim gibi müdahale etsem öyle de olmuyor. Allah ıslah etsin.
Ama o yüzden iffet önemli bir şeydir. Ya kardeşim adam öyle tek başıma olsaydım belki adamı uyarırdım ama o adama gücüm yetmezdi. Adam çok güçlü bir adam. Adam kolları böyleydi can. Beni bir tutsa kolumu böyle şey gibi kıracaktı. Kanunda değişmiş bu şeyler falan var ya. Adamların çıkçıkları var. O çıkçıkta artık biz korkuyoruz, sinirliyiz. Çıkçık mıkçıkımız yok. O yüzden yemin ediyorum hala aklımda atamadım. O ya kardeşim bir git evinde oğlum. Herhalde onda da çocuk ondan kaçıyordu. Bu zorla. Bu diyordu abi bir neyse o yüzden iffet, adap güzel bir şey. İşte gösterdik size. Sevgili arkadaşlar diyeceksiniz ne anlatıyor ama yaşadım. Bir ben vardır benim benden içeri. Bak adam bu hiç bilenle bilmeyen biri olur mu? Hiç iyi ile iyi olmayan biri olur mu? Gel aşağı inelim konuşa konuşa. Evet şimdi terası gösterdik. Allah'tan gücüm yetmiyormuş yani. Yetseydi belki de arıza. Demek ki onda da bir hayır var. Onda da bir hayır var. Aslında hain Köroğlu demiş ya delikli demir çıktı mertlik bozuldu. Delikli demir de olmasa benim ona gücüm yetmiyor sevgili Köroğlu. Kurban oldum. Yani ona gücüm yetmiyor ki delikli demir de yok. Ve delikli demir ondan sonra da indik. İndik gönül bağına. Geldik. Hacı abi de bekliyor. Valla biz geldik. Değerli arkadaşlar bitti. Kaç dakika oldu? 15 bu ev. Saygılar, hürmetler, iyi günler.